Merhabalar. Konut almak isteyen, alamayan ve fiyatların bir an önce düşmesini isteyen ya da kiralık ev arayan ama kira fiyatlarından dolayı istediği evi bulamayan arkadaşım. Bu videoya hoş geldin. Bu videoda konut ve kira fiyatları ne yapılırsa düşeceğinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere ülkemizde ciddi bir enflasyon var. Özellikle 2-3 senedir hem borsamızda hem de konut fiyatlarında dolar bazında ciddi bir artış var. Konut fiyatlarında artmasının aslında sadece enflasyonla alakası yok. Bir takım artışı güçlendirici unsurlar da oldu. Geçici sığınmacıların artması, geçici sığınmacıların bazılarının Türk vatandaşı olarak ülkemize yerleşmesi ve bu nedenle de konut ihtiyacının günden güne artması. Bu durum ülkemizde ciddi anlamda konut ihtiyacını oluşturdu. Ama daha bitmedi. Neden konut ihtiyacı daha çok arttı? Çünkü boşanmaların artması ve insanların ekonomik durumdan kaynaklı olarak evlenememesi ya da evlenmenin zor olması. Ayrıca insanlar hukuksal düzenlemelerin yetersizliğinden dolayı da nafaka ödemek korkusuyla evlenmiyor. Bundan dolayı da yalnız yaşamayı tercih ediyor. Hal böyle olunca eskiye nazaran artık konut ihtiyacı daha fazla. Konuta talep ne kadar fazla olursa konut fiyatları o kadar artar biliyorsunuz. Tabii ki üretilen konut miktarı ve satılan ikinci el konut miktarı eğer bu talebi karşılarsa konut fiyatları artmaz. Ama olur da karşılayamazsa konut fiyatları artmaya devam eder. Şimdi burada piyasadan bağımsız bir şekilde neler yapılırsa konut ve kira fiyatlarının daha hızlı bir şekilde düşeceğinden bahsedeceğim. Yakın zamanda belki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da ben söylemiş olayım. Arjantin'de bir konut krizi yaşandı. Çeşitli gazetelerde bu konut krizi için son 30 yılın en büyük konut krizi olarak söylenmişti. Arjantin'in yeni başkanı çarşamba gecesi ülke ekonomisini kuralsızlaştırmaya yönelik 300'den fazla önlemi zorunlu kılan kapsamlı bir acil durum kararnamesi açıkladı. Sözleşmedeki kira ile alakalı kısıtlamaları da kaldırdı. Bu kararname ile Arjantin'in konut kiralama yasasını da ortadan kaldırdı. Bunun üzerine halk sokaklara çıktı ve eylemler yaptı. Çünkü bu kararname ile konut kiralama yasası değiştirildi ve konutlarda enflasyondan daha düşük olarak kira artış sınırlaması da kaldırıldı. Ve bu kira artış sınırlamasının da kaldırılmasıyla halk konut fiyatlarının artık daha fazla artacağını düşünerek ayaklandı ve eylemler yaptı. Sonuçta kira sınırlaması olmayınca ev sahipleri de daha fazla kira artışı yapacaktı ve halk da bu kirayı ödeyemeyecekti. Kira fiyatlarında daha fazla artacağından korkuluyordu. Ama bu düz mantıktı aslında. Halk düz mantık düşünmüştü. Kira fiyatlarının daha fazla artacağını ve onu ödeyemeyeceğini düşünmüştü. Ancak şunu hiçbir zaman düşünmüyordu. Kira zammı sınırlı olunca ev sahipleri evlerini boş tutuyordu. Neden boş tutuyordu? Çünkü ev sahibi yeni bir ev almış, evin içinde sıfırdan yaptırmış. Fayanslarından tutun mutfak dolaplarına kadar. Ciddi anlamda para ödemiş. Ama almış olduğu kira 3-4 sene sonra çok küçük bir meblağ olarak kalıyordu. Ve bu yaptırmış olduğu malzemeler eskimiş oluyordu. Ve aldığı kiralarla evini tekrar eski haline getiremiyordu. Bu finansal getiri ise ev sahibine cazip ve yeterli gelmiyordu. Yatırımının karşılığını alamadığını düşünüyordu. Arjantin'de kiralamalar 3 senelik yapılırdı. Bundan dolayı evini kiracıya verdiğin zaman 3 sene o evden faydalanamıyordun ve kiracını çıkartmak ise Arjantin'de oldukça zordu. 3 seneden önce çıkartmanın imkanı yoktu. Çünkü yasalar bu şekilde düzenlenmişti. Başkan halkın eylemlerine göz yumdu. Ama bu eylemler karşısında bilinçli davranarak yapılması gereken neyse onu yapmayı tercih etti. 3 yıl olan konutunu kiraya verme sınırını kaldırdı. Arjantin burada aslında serbest piyasa ekonomisini arttırmayı tercih etti. Ama bilin bakalım ne oldu? Herkes konutta fiyatların artacağını bekliyordu. Kira sınırlaması kalktıktan sonra ve kiracıyı çıkartmak daha kolaylaşınca tam tersi oldu. Evi boşta olan konut sahipleri artık kiracıyı daha kolay bir şekilde evden çıkarabileceğini bildiği için boş tuttukları evleri, konutları kiraya vermeye başladılar. Çünkü hukuksal durum değişmişti artık. Konut fiyatları daha rayiç bir getiri sağlayacaktı ve ev sahibinin evinin üzerindeki hakları artmıştı.
Peki bu boş duran evler bir anda ekonomiye kazandırılınca ne oldu? Tabii ki konut arzı arttı. Çünkü boş duran evler artık kiracıya gidecekti. Bu sefer boş evleri dolduracak kadar yeterince kiracı yoktu. Hal böyle olunca konut kiraları hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Konut kiraları sert bir düşüş yaşadı. Kiralık konut sayısı %211 arttı ve kiralar reel anlamda %26,6 düştü. Aslında burada muhteşem bir örnek var. Biz de Arjantin ile benzer şeyleri yaşıyoruz. Ülkemizde %25 kira sınırlaması konuldu ve bu kira sınırlaması üzerinden insanlar kiracıları ile problem yaşamaya başladılar ve mahkemeler artık kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarıyla dolu hale geldi ve çoğunlukla bu sorunlar çözülemiyor. İnsanlar artık çok ciddi psikolojik problemler ve travmalar yaşamaya başladı. Bizde de doğru bir hamle yapıldı ve %25 olan kira sınırlaması kaldırıldı. Artık tüfe oranına göre yapılacaktı kira artışları. Ama sıkıntı şuydu, son 200 senede %25 kira artışı yapan ev sahiplerinin kirası çok düşük kaldı. Kiracı kirasını %65 artırsa bile raiçten çok daha düşük seviyelerde kalıyor. Raiç kirası 10.000 olan evin kirası 1.500 lira kalmışken ev sahibi %60 zam yapsa bile kirası 2.400 lira olacaktı. Bu rakam yine enflasyonun altında kaldı. Bu nedenle bu kriz anca davalarla çözülmek zorunda kalınmaya başladı. Ev sahipleri 5 sene bekleyip kira tespit davası açabiliyor. Bunun dışında başka bir alternatif de kalmıyor. Arjantin'de yapılan şey sadece kira sınırlamasının kaldırılması değildi. Ev sahiplerinde eve ihtiyacı olduklarında kiracılarını daha rahat bir şekilde çıkartmaya yönelik çalışmalarda yapılmıştı aslında. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ev sahibi evini 2 sene sonra kullanacaksa kiraya vermekten çekiniyordu. Kiracıyı ben çıkartamam, evimi 2 sene sonra kullanamam diye düşünüyor ve evini kiraya vermiyordu. Aslında haklıydı. Hal böyle olunca evlerde boş kalıyordu. Daha önceki bir videomda bahsettiğim bir konu vardı. Tazminatlı kiracıyı evden çıkartma yöntemi. Bu yöntem gerçekten çok mantıklı. Sizlerden gelen geri dönüşlerle de bu yöntemin aslında çok mantıklı olduğunu anlamıştım. Bu yöntem neydi peki? Bu yöntemde ev sahibi kiracıya 12 ay kira bedeli kadar tazminat ödeyerek kiracısını evden çıkarabiliyordu. Böyle bir kanuni düzenleme eğer yapılabilirse ev sahibiyle kiracı krizi sonsuza dek son bulur ve tarihin çöplüğüne gömülür. Bu anlattığım şey tazminatlı çıkartma gibi de düşünebilirsiniz. Tabii ki 12 ay olmak zorunda değil. Belki 6 ay olabilir, belki de 12 ay olabilir. Ve böyle bir düzenleme yapılırsa kolay bir şekilde evlerini artık ev sahipleri kiraya verebilirler diye düşünüyorum. Şöyle düşünün, siz kiracısınız ve ev sahibiniz sizi evinizden çıkartmak istiyor. Sizin de tabii ki taşınma maliyetleriniz var. Bir ev taşımak nereden bakarsanız bakın en az 20-30 bin lira civarına mal oluyor. Tabii bununla da kalmıyor. Yeni bir ev kiraladığınız zaman eve bir ay depozito ödüyorsunuz. Bir ayda kira peşin derken 60-70 bin liraya size mal oluyor. Sizin evinizden çıkmanızda da hiçbir suçunuz yok. Ev sahibi sizi çıkartmak istiyor. Kira bedeliniz 5 bin liraysa ev sahibi kiracısına yani size 60 bin lira verip 12 aylık kira bedeli kadar tazminat ödeyerek sizi evden çıkarabilecek. Böyle bir düzenleme yapılırsa taraflar arasında herhangi bir kira uyuşmazlığı da bundan sonra kalmayacaktır diye düşünüyorum. Neden olmayacaktır biliyor musunuz? Kiracının kirası çok düşük olsun, 3.000 lira olsun. 12 aylık kira bedeli ise 36 bin lira oluyor. Ev sahibi kiracısının banka hesabına 36 bin lirayı yatırarak hızlı bir şekilde kiracıyı evden çıkartabiliyor. Kiracının kirası düşük kaldığı zaman ev sahibim beni çıkartmasın diye kendisi ev sahibini arar. Sayın ev sahibim, benim konut kiram çok ucuz kaldı. Ben konut kirama zam yapmak istiyorum der. Çünkü eğer kiracı kirasına zam yaparsa, örnek veriyorum, kirasını 7 bin lira yaptı diyelim. Ev sahibi kiracıya çıkartmak için 12 çarpı 7 bin lira yani 84 bin lira tazminat ödemesi gerekir. Bir nevi otokontrol mekanizması da sağlanmış olur. Kiracı ev sahibi krizleri de bu şekilde artık tarihin çöplüğüne gömülmüş olur. Aslında çözüm çok kolay. Eğer kira bedeli yüksekse kiracı ev sahibinin vermiş olduğu 12 aylık kira tazminat bedeliyle de güzel bir birikim yapmış olur.
Bu çözüm önerisi benim bulmuş olduğum bir çözüm önerisi. Herhangi bir düzenleme yok, herhangi bir mantıklı bulduğum için bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir düzenleme yapılması gerekli diye düşünüyorum. Bir de son dönemlerde konutunu boş tutanlara cezalar, vergiler gelebileceğine dair haberler çıkmıştı. Bunları da yorumlamak istedim. Eğer böyle bir şey yapılırsa yine vatandaşları korumaya yönelik bir düzenleme olarak görülse de yine çözülemeyecek bir çıkmaza doğru yol alırız. Nasıl olur biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Bir ev sahibi var. Eniştesini kiracı yapar, evinde oturuyor gösterir ve bu şekilde düzenlemenin üstesinden gelir. Ne anladık bu işten? Bir kişi 5 tane konut kiralayabilir. Bunda hukuki bir engel yok. Sonuçta 10 tane evi olan bir kişi 9 tane evini amcaoğluna 100'er liradan kiraya verebilir. Maksat boş tutmak nasılsa. Yine kulağıma gelen haberlerden birisi de şuydu. Birden fazla konut alanlara ne kadar konutum varsa o kadar fazla vergi gelsin gibi söylemler vardı. Eğer bu söylemler uygulanacak olursa ne olur peki? İnsanlar yine eşinin dostunun üzerine konutları yapmayı tercih ederler. Yapamayan da konutları elden çıkartmayı tercih eder. Şunu diyebilirsiniz, tamam birden fazla konutu olan konutlarını elden çıkarsın da biz alalım. Konut fiyatları ucuzlar diye düşünebilirsiniz. Ama hiç bu şekilde olmaz. Şöyle düşünün, ülkemizde konut alan kesim zaten ülkenin en zengin %10'luk kesimi. Bu %10'luk kesime 2 konut üstüne ciddi vergi gelirse yeni yapılan evleri, yani 6 milyonluk, 8 milyonluk, 10 milyonluk evleri alacak adam kalmaz. Eğer bu evleri de alacak adam kalmazsa müteahhitler yeni daire yapamaz. Eğer yeni dairede yapılmazsa yine konut arzı sınırlı kalır ve konut fiyatları da bu sefer ciddi anlamda artar. Konut fiyatları artınca haliyle kira fiyatları da artar. Her duyduğumuz şeyi çok da düz düşünmemek lazım. Piyasanın çünkü dinamikleri vardır. Her bir dinamikte başka bir dinamiği tetikler ve farklı sonuçlar doğurabilir. Devletler serbest piyasaya çok fazla müdahale etmemelidir. Gereğinden fazla müdahale ederse işleri daha fazla zorlaştırabilir. Bu da daha fazla geri dönüşü olmayan krizlere yol açabilir. Arjantin hükümeti piyasaya zamanında müdahale etti. Konut artışına sınırlama geldi. Konutların kiraya verme süresini en az 3 sene yaptı ve bunun gibi kiracıyı koruduğu düşünülen çalışmalar yapmıştı. Bu çalışmalar aslında piyasayı bozmuştu ve daha fazla kiracının çıkmaza girmesine neden oldu. Yeni gelen başkan tekrar yapmış olduğu güzel bir çalışmayla kira fiyatlarını tekrar beklenilen noktalara ulaştırdı ve boş evlerin ekonomiye kazandırılmasını sağladı. Aslında Arjantin'de yaşananlar bir tecrübedir. Arjantin enflasyonu çok yüksek olan bir ülkeydi. Kira fiyatlarını yaklaşık %25-26 civarında düşürdüler. Biz de görünüm olarak, yaşantı olarak Arjantin'e benzer nitelikte bir ülkeyiz. Tabii ki yapımız, kültürümüz ve coğrafyamız Arjantin'den çok farklı. Ama ekonomi her yerde aynı. Piyasa her yerde aynı. Finans her yerde aynı. Amerika'da da aynı, Arjantin'de de aynı, Çin'de de aynı. Dolayısıyla doğru olan neyse onu yapmalıyız. Doğru olanı Arjantin yapıyorsa Arjantin'den gidip o doğru olan şeyi almalıyız. Eğer Kuzey Kore yapıyorsa Kuzey Kore'den almalıyız. Bu çok önemli. Doğru neyse gidip onu oradan almalıyız. O yüzden başka ülkelerin yaşadığı tecrübeleri kendi ülkemize uygulayabilirsek bir daha o ülkelerin yapmış olduğu hatalara biz de düşmeyiz. Ve bu hatalardan yaşamadan ders almış oluruz ve yolumuza daha güçlü bir ülke olarak devam ederiz. Aslında her şeyin çözümü çok basit. Yeter ki sorunu kabullenelim ve sorunu çözmeye çalışalım. Sorunu çözmek için elimizden geleni yapalım. Yanlışlarımızdan ders alarak aynı yanlışları tekrar etmeden yolumuza odaklanalım. Yatırımcı dostlarım, şu an kiracı olabilirsiniz biliyorum ama inanıyorum ki en yakın zamanda evinize sahip olacaksınız. Yeter ki ev sahibi olma iradesini gösterin ve bunun için çabalayın. Ve bunun için çalışıp bir sermaye edinin. Ve benim kanalıma abone olursanız eminim ki bu hedeflerinizi gerçekleştirmede daha hızlı bir şekilde yol alacaksınız. Çünkü finansal özgürlük ile alakalı videolarıma daha hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Videomuzu daha fazla uzatmadan artık burada noktalayalım istiyorum. Siz de sunmuş olduğum konut kira fiyatlarının nasıl düşeceği ile alakalı çözüm önerimi beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Kanalıma abone olursanız finansal özgürlük yolunda
beraber hareket eder ve hedeflerimize birlikte ulaşırız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.